Ya kardeşim sürekli bir yürüyüş, bir protesto, sonuç ne diyenler ekran başına. GZT olarak İsrail'in fişleme dosyalarına ulaştık. En çok korktuğu eylemlerin gizli risk haritasını ifşa ettiğimiz serimize 1. bölümle başlıyoruz. İsrail istihbaratı protestoları sadece kalabalığına göre değil, kendisine vereceği zarara göre de sınıflandırıyor. Risk seviyesini belirleyen 5 ana kriter var. İsrail varlıklarına yakınlık, büyük şehirlerdeki konum, organize eden grubun geçmişi, atılan sloganların tonu ve sosyal medyadaki beğeni gibi etkileşim seviyeleri. İsrail Diaspora Bakanlığı'nın geçen yılki verilerine bakalım. Mesela Yunanistan, Fransa ve İspanya'daki eylemler İsrail kayıtlarında sadece orta düzey risk taşıyor. Ancak Türkiye'de Mısır Başkonsolosluğu önünde Refah sınır kapısının açılması için yapılan protesto doğrudan yüksek risk olarak işaretlenmiş. Çünkü bu eylem sadece ses duyurmakla yetinmiyor. Refah'ın açılması gibi İsrail'i köşeye sıkıştıracak diplomatik bir baskı kurmayı hedefliyor. Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önündeki protesto veya İstanbul'daki konsoloslukta Özgürlük Filosu dayanışma mitingi de İsrail'in kırmızı listeye aldığı yüksek riskli eylemlerden. Kültürel ve akademik boykotlar da en büyük kabusları. Open Refah grubunun İsrailli Türk şarkıcı Linet'in İstanbul konserini iptal ettirme kampanyası veya Melbourne Üniversitesi'nde İsrailli bir profesörün ofisinin işgal edilmesini not almaları bu korkunun en net örnekleri. Eylemler küresel bir haritaya yayılmış olsa da asıl yoğunluk ve İsrail'i en çok terleten baskı öğrenci hareketlerinin çok güçlü olduğu Avrupa ülkelerinden geliyor. Yani o ne işe yarıyor denilen protestolar aslında İsrail'in en zayıf karnına vuruyor. İsrail nasıl fişliyor serimizin 2. bölümünü beklemede kalın.